Kitap özetlerini yayınladığımız ve kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafı'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün John Steinbeck'in o unutulmaz klasiği Fareler ve İnsanlara dalıyoruz. Birbirinden tamamen zıt iki karakterin kurduğu o kırılgan, o narin hayalin peşine düşeceğiz. Gelin hikayenin ilk bölümlerine ve o hayalin tohumlarının nasıl atıldığına şöyle bir yakından bakalım. İşte daha ilk yandan George'un ağzından dökülen bu sözler var ya, aslında bütün romanın ruhunu ortaya koyuyor. Amerika'daki büyük buhran dönemindeyiz. Bir yerden bir yere savrulan, ne bir ailesi ne de tutunacak bir dalı olan o yapayalnız çiftlik işçilerinin dünyasına pat diye giriş yapıyoruz. Ama işte bu yalnızlar dünyasında bir istisna var. George ve Lenny. Onları diğer herkesten ayıran şey aralarındaki o tuhaf, o eşsiz bağ ve tabii ki birlikte kurdukları o büyük hayal. Bu iki adama baktığınızda birbirinin tam zıt olduklarını anında görüyorsunuz. Bir yanda ufak tefek ama zeki ve uyanık George, diğer yandaysa bir dev kadar güçlü ama bir çocuk kadar saf olan Lenny. Yani biri akılsa diğeri kaba kuvvet. George, Lenny'nin adeta beyni, onu kollayan kişi. Lenny ise George'un hem en büyük yoldaşı hem de evet başındaki en büyük bela. İşte bu zıtlık onların hem gücü hem de trajedilerinin kaynağı olacak. Peki bu kadar farklı iki insanı ne bir arada tutuyor? Onları yolda tutan şey ne? Ortak bir hayal. O meşhur Amerikan rüyasının kendilerine göre bir versiyonu. Kendilerine ait küçücük bir ev ve birkaç dönüm toprak. Kimsenin onlara patronluk taslamadığı, kendi kendilerine yettikleri, huzur içinde yaşayacakları bir sığınak hayali bu. Ve bu hayalin Lenny için anlamı tek bir kelimede gizli: tavşanlar. Yumuşak şeylere dokunmaya karşı bir takıntısı var Lenny'nin. Onun için o çiftlik her şeyden önce besleyip okşayabileceği o yumuşacık tavşanlar demek. İşte bu kadar basit, bu kadar çocuksu ama bir o kadar da güçlü bir motivasyon. Yalnız bu ikili sadece bir hayale doğru koşmuyor. Aslında bir şeylerden de kaçıyorlar. Wheat diye bir kasabada arkalarında bir sorun bırakmışlar. İşte bu olay Lenny'nin o devasa gücünün ne kadar büyük bir tehlikeye dönüşebileceğinin ilk sinyali, hikayenin karanlık yüzüyle ilk tanışmamız. Ve böylece kaçışları onları yeni bir çiftliğe getiriyor. Burası içinde yaşadıkları o zorlu, o kimseyi affetmeyen dünyanın adeta küçük bir modeli gibi. Ve bu yeni dünya pek de tekin olmayan yüzlerle dolu. Herkesten şüphelenen patrondan onun kavgacı oğlu Curly'e, bilge ve karizmatik Slim'den duygusuz Carlson'a kadar tanıştıkları her bir karakter yaklaşmakta olan fırtınanın habercisi aslında. Tehditlerin en büyüğü ise anında kendini gösteriyor Curly. Patronun oğlu olduğu için bir dokunulmazlığı var. Kendisi ufak tefek olduğu için de bunun kompleksini yaşıyor ve sürekli kendinden büyük adamlara sataşıyor. Tabi karşısında Lenny gibi bir devi görünce aradığı hedefi bulmuş oluyor. Çiftliğin yaşlılarından kendinin de dediği gibi durum tam olarak bu. Bu sözlerle fitilin çoktan ateşlendiğini anlıyoruz. Curly yüzünden Lenny artık o çiftlikte yürüyen bir hedef tahtasına dönüyor. Durun, bitmedi. Tehlike listesine bir kişi daha ekleniyor. Curly'nin karısı. Çiftlikteki tek kadın, yapayalnız ve sürekli ilgi peşinde. George onu görür görmez alarm zillerini çalıyor ve tehlikeli damgasını yapıştırıyor. Çünkü biliyor ki Lenny'nin çocuksu saflığı bu tür karmaşık ve tehlikeli oyunları kaldıramaz. Tam da bu kadar sert, bu kadar tehlikeli bir ortamda, her şeyin zifiri karanlık göründüğü bir anda, o uzak hayal hiç beklenmedik bir şekilde gerçeğe dönüşme ihtimaliyle parlıyor. Karşımıza kendi çıkıyor. Tek yoldaşı olan yaşlı köpeğini kaybetmenin eşiğinde ve kendisinin de yakında işe yaramaz damgası yiyip bir kenara atılacağını çok iyi bilen yaşlı bir adam. Kendinin köpeğinin soğukkanlılıkla öldürülmesi. İşte bu sahne yaşadıkları dünyanın acımasız kuralını yüzümüze çarpıyor. Burada tek bir ölçüt var. İşe yarıyor musun, yaramıyor musun? Eğer yaramıyorsan sonun o tek kurşun gibi oluyor. O tek kurşun sesinin ardından yatakhaneye çöken o ölüm sessizliği var ya, işte o sessizlik sadece bir köpeğin yasını değil, çok daha fazlasını anlatıyor. O anda herkes, özellikle de kendi, aslında kendi kaçınılmaz sonunun bir provasını dinliyor. İşe yaramaz hale geldiği gün bir kenara atılma korkusunu. İşte tam bu umutsuzluk anında kendi, George ve Lenny'nin o meşhur hayallerini kurduklarını duyuyor. Kendi geleceğinden tamamen umudu kesmişken bir anda kendine yeni bir çıkış yolu, yeni bir umut buluyor. Ve kendi çiftlikte elini kaybettiği için aldığı tazminatını, yani bütün birikimini, tam $350 bu hayale yatırmayı teklif ediyor.
İşte o an, yıllardır dillerde olan o masal bir anda elle tutulur, satın alınabilir bir gerçeğe dönüşüyor. Fakat bu inanılmaz, umut dolu an çiftlikteki tehlikelerin de her zamankinden daha fazla hissedildiği bir zamana denk geliyor. Umut ve tehlike adeta kol kola yürüyor. George'un sürekli tekrarladığı bu yere artık çok daha anlamlı. Ortam adeta bir barut fıçısı gibi ve George, Lenny'nin o fıçıya ateşleyecek kıvılcım olmasından ölesiye korkuyor. Bu da bizi hikayenin en başına George'un daha çiftliğe adım atmadan koyduğu o kurala geri götürüyor. Eğer kötü bir şey olursa nehrin kenarındaki o çalılıklara geri dön ve saklan. Bu artık sadece bir B planı değil, neredeyse kaçınılmaz bir sona karşı alınmış bir önlem gibi duruyor. Ve bütün hikaye aslında gelip bu soruda düğümleniyor. Hayalleri, içinde yaşadıkları bu acımasız gerçekliğe karşı ne kadar dayanabilir ki? Zayıf olanın anında dışlandığı bir dünyada toplumun kenarına itilmiş 3 insanın kurduğu bir umut gerçekten ayakta kalabilir mi? Yani anlayacağınız karakterlerimiz tam bir bıçak sırtında. Hayallerine hiç olmadıkları kadar yakınlar evet ama aynı zamanda hiç olmadıkları kadar da büyük bir tehlikenin tam ortasındalar. Peki kurdukları bu narin hayal kalesi etraflarını saran o acımasız gerçeklik dalgalarına daha ne kadar direnebilir? İşte bu sorunun cevabı maalesef yaklaşmakta olan büyük trajedide gizli.